Bugünkü konumuz komaya giren ve 3906 yılında uyanan bir adamın hikayesi. Çoğumuz bilimsel bir bakış açısından zamanda yolculuğun imkansız olduğunu biliyoruz. En azından şimdilik. Ancak hikaye biraz tuhaf ve ilgi çekici. Yalanlamak ya da kanıtlamak oldukça zor. İşte tam da bu yüzden bizim konumuz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle olayın kahramanını biraz tanıyalım. Paul Amadeus Dina, 1884 yılında Alman asıllı bir ailenin üyesi olarak İsviçre'nin Zürih kentinde doğdu. Küçük yaşlardan beri hep öğretmen olmayı istemiş ve sonunda Almanca ve Fransızca öğretmeni olmuştu. Aşık olduğu kadınla evlendi. Fakat bu süreç onun için tam bir eziyet olmuş, mutluluğu bulamamıştı. Evlendikten sonra aşırı derecede sağlığını kaybetmesine neden olan depresyon sürecine girdi. 1917'de Dinah bir şekilde ensefalit uyuşukluğu veya daha yaygın ismiyle uyku hastalığı olarak bilinen bir hastalığa yakalandı. 1916-1924 yılları arasında görülen bu hastalık esasında Avrupa çapında küçük bir salgındı. Hastalığa yakalananlar uzun süre komaya gönderildi. Bazıları komadan hiç uyanamadı. Dinah ise bazen birkaç dakika, bazen de günlerce süren uyku haline girmeye başlamıştı. 1921'de uyuduğunda tam bir yıl sonra uyanabilecekti. Bu süre zarfında Zürih'teki bir hastanede sürekli izlendi. Uyandığında annesinin vefat ettiğini ve büyük ihtimalle hastanedeyken başına gelen tüberküloz hastalığına yakalandığını öğrendi. İyileştikten sonra Yunanistan'a taşındı ve burada Fransızca öğretmeye başladı. Burada kendi öğrencilerinden olan ve daha sonra Yunan hükümeti için de önemli bir kişi haline gelecek olan Georgios Papahatsis ile tanıştı. 1924'te İsviçre'ye dönmek istediğinde Papahatsis'e kendi kişisel günlüğünü hediye etti. Bir yıllık koma sürecinde ne gördüyse, ne hayal ettiyse her şeyi bu günlüğe yazmıştı. Dinah'ın Papahatsis'den tek isteği günlüğün içindeki bilgileri asla paylaşmamasıydı. Papahatsis günlüğü okumaya ve Fransızcadan Yunanca'ya çevirmeye başladı. Dinah komadayken bilincinin bedenini nasıl terk ettiğini, 3906 yılında yaşayan birinin vücuduna nasıl girdiğini anlatıyordu. Dinah 800 sayfalık günlük boyunca kendisinin bir yazar ya da çok fazla hayal gücü olan bir adam olmadığını vurguluyor, bunları anlatmasının alay konusu olacağından korktuğunu belirtiyordu. Papahatsis ise okuduklarını ilk başta bir hikaye sandı. Okudukça aslında bunun bir günlük olduğunu, 39. yüzyılda yaşayan birinin birebir aktarımı olduğunu fark etti. Dinah istemediği halde Papahatsis yazarı olmadığı bu günlüğü kitaplaştırdı ve Dinah'ın ölümünden sonra 1972'de yayınladı. Geleceğin Günlükleri adlı bu kitap sırf bu hareket yüzünden çok tepki toplamıştı. Şimdi o bir yılda neler oldu kısaca ona bakalım. Dinah hastane yatağında komada yatarken bir başka adamın bedenine girdiğini yazıyor. Bu adam ise 3906 yılında yaşayan Andrew Northman adlı kişiydi. Tam o sırada Andrew de ölüme yakın deneyimle sonuçlanan bir kaza geçirmişti. Yani Dinah ve Andrew farklı zamanlarda ölüme yakın olarak komada yatan iki adamdı ve bilinçleri yer değiştirmişti. Dinah artık Andrew'in vücudundaydı. Andrew uyandıktan sonra bilinmeyen bir dilde konuşmaya başladı. Ailesini tanımıyordu ve sürekli uyanık bir vaziyetteydi. Dinah'ın günlükte belirttiğine göre 3906 yılındaki insanlar Andrew'in vücuduna ayrı bir bilincin sızdığını fark etmişler ve Dinah'ın da bu süreçten olabildiğince çok şey öğrenmesine yardım etmişler. 3906 yılına göre insanların geleceği nasılmış ona bakalım. Aslına bakılırsa çok fazla bilgi verilmesine rağmen dünyanın geçirdiği bazı süreçleri anlatmayı tehlikeli bulmuşlar. Dinah'a göre geleceğin değişmemesi adına bazı bilgileri ve felaketleri kasıtlı olarak paylaşmamışlar. Dinah'ın 3906 yılında öğrendiği pek çok şey arasında Homo occidentalis novus adlı yeni bir insan türünün ortaya çıktığıdır. 2000-2300 yılları arasında insanlık hala aşırı nüfus, çevrenin ekolojik tahribatı, ekonomik eşitsizlikler, yanlış para sistemi, beslenme eksikliği ve yerel küçük savaşlar gibi sorunlarla mücadele etmiş. Bu süreçte insanlar içsel benliklerini ve ruhsal gelişimlerini aramaya vakit bulamamışlar. 2204'te Mars gezegeninde 20 milyon nüfusluk büyük bir koloni kurulmuş. Ancak 2265'te Mars'ta gerçekleşen büyük bir doğal felaket hepsini öldürmüş. Bir daha asla insanlık Mars'ı kolonileştirmeye çalışmamış. 2309 yılında neredeyse tüm Avrupa nüfusu nükleer bir savaşta yok edilmiş.
Hayatta kalanlar kıtada yeni nüfus sürecini başlatarak Güney Avrupa'ya göç etmişler. 24. yüzyılın başında tüm ülkeleri, kıtaları ve nüfusu birleştiren, insanlığa eşitlik getiren yeni bir küresel hükümet kurulmuş. 3382 yılında Alex Volki adlı bir adam meditasyon yoluyla insan bilinci hakkında yeni fikirler yaymış. İnsanlar ruhun gerçek gücünü serbest bırakmışlar ve vücuttaki duyguları etkileyen kimyasalları kontrol etmek gibi inanılmaz şeyler başarmışlar. Bu sayede doğrudan bilgiye erişim sağlamışlar. Aynı zamanda insan beyni de mutasyon geçirmiş. 3900'lü yıllarda ise yaklaşık 1000 yıllık karanlık çağın ardından insanlıkta yeni bir altın çağı başlamış. Toplumda her şey bedavaymış. Giyim, ev, yemek, ulaşım ve bunun gibi şeyler. İnsanlar artık hayat başarısı olarak teknolojik ve maddi yaşam standartlarını değil, duygusal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini sayıyorlarmış. Hayatları boyunca sadece 17 ile 19 yaşlar arası 2 yıl çalışırlarmış. Dünya nüfusu 1 milyardan az ve iyi bir yaşam için bol miktarda ürünleri varmış. Toplumdaki bireylerin olumsuz ya da suçlu niyetleri neredeyse yok olduğundan toplumdaki yasalar radikal bir şekilde çok aza indirgenmiş. Kitabın ayrıntıları birçok kişinin Dinah'ın gerçekten de zamanda yolculuk ederek 3906'ya gittiğini düşünmesine yol açtı. 1920'li yıllarda teknoloji ve gelişmişliği göz önüne alırsak bunları hayal edebilmek gerçekten imkansıza yakın bir durum. Hatta bazıları şu an bile imkansız. Anlatılanlara baktığımızda biraz olsun bilindik ve ütopik olan dünya düzeni algısı var. Yani şu an nasıl insancıl şeyler bekliyorsak gelecekten, sanki bu beklentinin hayaliyle yazılmış bir hikaye gibi. Ne dersiniz? Başka bir açıklanamayan olayda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.